8'e sağlık kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Şimdiki misafirimiz endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları uzmanı doçent doktor Mahmut Muzaffer İlhan. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş bulduk, merhabalar. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Sağ olun. Teşekkürler. Hocam diyabet nedir? Şeker hastalığının önemi nedir hayatımızdaki? Diyabet tabii tam açılma aslında diabetes mellitus dediğimiz bir hastalık. Aslında Yunanca'da şekerli idrar, yani idrarda şeker bulunması anlamına geliyor. Bunun da sebebi tabii kanda aslında yükselen şeker. Kan şekerinin ayarını pankreas dediğimiz midemizin arkasında bulunan hem hormonal fonksiyonları hem sindirim sistemi olan bir bez meydana getiriyor. Pankreasın ana işlevlerinden bir tanesi aslında insülin dediğimiz hormonu salgılamak. Yani sindirim sonrasında kanda şeker yükseldiği zaman insülin hormonunu salgılayarak kan şekerini dokulara sokmak ana görevi. Eğer bu pankreasın tabii tahribata bağlı bir insülin eksikliği varsa veya bu yaptığı insülinin etkisinde bir bozulma veya kalitesinde bir düşme varsa o zaman da şeker hastalığı meydana gelerek kanda şeker yükselmesine sebep oluyor. Tabii şeker hastalığının önemi nedir? Yani bunlardan birincisi şeker hastalığı birçok hasar ve komplikasyona sebep olabilen bir hastalık. Yani bugün bütün dünyada kardiyovasküler bozuklukların, kalp krizinin, inme riskinin en önemli sebebi şeker hastalığı. Bugün diyalize girmenin, böbrek yetmezliğinin en önemli sebebi şeker hastalığı. Yine göz problemlerinin, yani diyabetik retinopatinin, sinirlerde tutulumun, sinir tahribatının, yani diyabetik nöropatinin en önemli sebebi, başta gelen sebebi şeker hastalığı. Bununla beraber şeker hastalığı böyle ciddi problemlere sebep olabilirken sinsi bir hastalık. Yani gözden kaçabilen, hastaların da aslında fark etmeyebileceği bir hastalık. Bununla beraber de hızı aynı bir pandemi gibi gün geçtikçe artış gösteriyor. Yani şu an neredeyse ülkemizde 7 milyon civarı şeker hastası olduğu tahmin ediliyor. Ancak diğer taraftan da bütün bu oluşan problemler, hasarlar aslında önlenebilir nitelikte. Yani düzgün tedaviyle bu komplikasyonların önüne de geçmek mümkün. Hocam ben size diyabetin tanısını soracağım ama iki şekilde sormak istiyorum. Birincisi insanlar böyle bir rahatsızlıkları olduğundan ne zaman şüphelenmeliler? Ne olduğunda bir doktora gitmeliler? Size geldikleri zaman da siz tanıyı nasıl koyuyorsunuz? Evet, yani aslında diyabetin belirtileri nelerdir öncelikli olarak? Şimdi diyabetin fizyolojisine de fizyopatolojisine de bakacak olursak dediğimiz gibi öncelikle bir kanda şeker yükselmesi meydana geliyor. Kan şekeri özellikle 180 mg dediğimiz eşiği aştığı zaman idrarda atılmaya başlıyor. İdrarda normalde şeker bulunmaz. İdrarda şeker ortaya çıkmaya başladığı zaman aşırı miktarda sıvı çekmeye başlıyor böbrekten ve sık idrara çıkma dediğimiz durum meydana geliyor. Sık idrara çıkma hastada bir sıvı kaybına sebep oluyor ve bu durumda sıvı kaybı da aslında ağız kuruluğu meydana getiriyor. Bunun sonucunda aslında diyabetin klasik semptomları olan sık idrara çıkma ve çok susama meydana gelebiliyor. Bunun dışında tabii insülin aslında anabolik bir hormon, yani yağ sentezinde görevli bir hormon, depolanmasında görevli bir hormon. Böyle bir etkisinde bir azalma veya eksikliği meydana geldiği zaman özellikle kan şekeri çok yüksekse ciddi kilo kayıpları meydana gelebiliyor. Bunun dışında tokluk hissinin oluşmaması, aşırı iştah, ellerde ve ayaklarda uyuşmalar, görme bozuklukları, yaraların iyileşmemesi gibi şikayetlere sebep olabiliyor. Tabii özellikle böyle şikayetler varsa, bir de hastada risk faktörleri varsa, yani hastanın ailesinde şeker hastalığı öyküsü varsa, eğer hasta özellikle kiloluysa, obezse, bunun dışında beslenmesine, diyetine, karbonhidrat alımına dikkat etmiyorsa, aşırı miktarda karbonhidrat tüketiyorsa, hareketsiz bir yaşamı benimsemişse, bu hastalar özellikle bu şikayetler de ortaya çıktığı zaman çok dikkat etmeli. Hatta öncesinde de adaylık açısından takiplerini aksatmamalı. Bununla beraber biz bir hastada şeker hastalığına şüphe ettiğimizde neler yapıyoruz? Aslında baktığımız bazı parametreler var testlerde. Bunlardan en önemlilerinden biri açlık kan şekeri. Normalde sağlıklı bir kişide açlık kan şekeri 100 mg'ın altında olması gerekir. Eğer bu 126'ın üstündeyse biz buna diyabet diyoruz. %126 arasına aday, yani prediyabet veya halk arasındaki tabiriyle gizli şeker dediğimiz durum. Bunun dışında şeker yükleme testinde veya ikinci saat toklukta baktığımız şekerin 140'ın altında olması gerekli. Eğer bu 200'ün üstündeyse yine şeker hastalığı
hastalığından bahsediyoruz. 140 ile 200 arasında yine aday yani gizli şeker dediğimiz durum söz konusu. En az bunlar kadar önemli diğer bir test artık hemoglobin A1C dediğimiz test. Yani 3 aylık şeker ortalaması. Çünkü diğer parametreler yani açlık ve tokluk kan şekeri oynamalar gösterebiliyor. Yani hasta bir gün önce diyetine dikkat etmiyor, hastaneye geliyor, stres yapıyor veya hatalar meydana gelebiliyor ölçümlerde. Ama hemoglobin A1C son 3 ayın şeker ortalamasını gösterdiği için bizim için çok kıymetli bir test. Eğer bu test normalde sağlıklı kişilerde 5.7'nin altında olması lazım. 6.5'un üstündeyse biz yine buna diyabet diyoruz. 5.7 ile 6.5 arasında da yine diyabet açısından riskli yani aday olarak tarifliyoruz. Hocam peki diyabetin tiplendirilmesi nasıl yapılır? Önemi nedir? Şimdi diyabetin tiplendirilmesi hakikaten çok önemli. Çünkü aslında tedaviyi de direkt olarak etkileyen bir faktör. Diyabeti genel olarak tip 1 diyabet, tip 2 diyabet, gebelik diyabeti ve tip 3 dediğimiz diğer hastalıklara bağlı diyabet olarak sınıflandırabiliriz. Tabii diyabeti sınıflandırırken aslında birçok faktör göz önüne alınması gerekiyor. Bunlardan ilki yaş, diğeri hasta obez mi, zayıf mı, aile öyküsü mevcut mu, değil mi? Bunun dışında çocukluk yaşta mı başlamış yoksa ileri yaşta mı başlamış diyabet. Ve bunları da yine kandaki testlerle biz destekliyoruz. Yani pankreasın kapasitesini ölçtüğümüz testlerle, diyabet antikorlarına bakarak tip 1, tip 2 ayrımını yapıyoruz. Fakat dediğim gibi bu sadece kan testleriyle değil, mutlaka hasta klinik olarak, bir bütün olarak değerlendirilmesi lazım bu ayrımı yaparken. Eğer tip 1 diyabette pankreasın bir tahribatı söz konusu ve insülin eksikliği, insülin üretememesi söz konusu. Tüm diyabet vakaları arasında %3-5'lik bir grubu oluşturuyor tip 1 diyabetliler. Genellikle adolesan çağdan önce görünmeye eğilimlidir bu vakalar. Fakat son dönemlerde özellikle geç başlangıç tip 1 dediğimiz ileri yaşta da biz bu vakaları görebiliyoruz. Bunun önemine yani tip 1 diyabetli vakalar ağızdan ilaç tedavisi uygulama konusunda maalesef yeterince cevap vermiyorlar ve mutlak insülin tedavisi uygulanması gereken bir grup olarak değerlendiriyoruz. Tip 2 diyabette ise durum farklı. Burada pankreas insülin üretiyor fakat insülinin etkinliğinde yani kalitesinde, işlevselliğinde bir bozukluk söz konusu. İnsülin etkinisini gösteremeyince de kanda şeker yükselerek şeker hastalığına sebep olabiliyor. Bu hastalar özellikle ailesinde diyabet öyküsü olan, kilolu, karbonhidrat alımına çok dikkat etmeyen hastalar genellikle tip 2 diyabet oluşturuyor. Tüm vakalara bakacak olursak %95'lik grup aslında tip 2 diyabetli. Diğer bir grup ise daha önce şeker hastalığı olmadığı halde gebelikte kan şekeri yükselmesi yaşayan gestasyonel diyabet dediğimiz gebelik şekeri. Bu tabii çok önemli. Özellikle taramalar gebeler için bu noktada çok önemli. Eğer ailede yine diyabet öyküsü varsa, hastanın başlangıç kilosu yüksekse, gebelikte çok aşırı bir kilo alımı varsa, hasta diyetine, hareketine çok dikkat etmiyorsa, daha önceden bir polikistik over sendromu dediğimiz bir durum varsa, tansiyon eşlik ediyorsa özellikle gebelik şeker açısından dikkat edilmesi lazım. Çünkü bebek üstünde işte aşırı bir büyüme, tosuncuk bebek dediğimiz halk arasında işte 4 kilonun üstünde bebek doğumu ve bu şekilde olunca da doğumdaki travmalar Allah korusun bebek ölümüne kadar götürebilen bir sonuca sebep olabiliyor. Fakat aksi yönde de eğer düzgün bir şekilde tedavi edilip kan şekeri kontrol altında tutulursa gebeler hiç bunları yaşamadan da tabii ki doğum mümkün. Evet. Hocam o zaman onu da soralım. Hazır tedaviye gelmişken yani tedavi seçeneklerimiz neler diyabette? Şimdi aslında diyabet tedavisi bir sanat. Yani neden böyle diyorum? Çünkü elimizde birçok ilaç var artık şu anda. Yani ağızdan uygulanan ilaçlar, insülin tedavileri, işte kilo verdiren çeşitli iğneler, diyabet tedavisinde kullanabildiğimiz ana gruplar. Fakat yani bunu hangi hastada ne zaman uygulamamız gerektiği çok önemli bir durum. Çünkü tedavi çok fark ediyor. Birincisi ilaçlara baktığımızda ilaçlar etkinlikleri farklı, etki süreleri farklı, dozları farklı, hipoglisemi yani şeker düşme riskleri farklı. Bazı grup ilaçlar bakıyorsunuz kalp ve böbrek üzerine olumlu etkileri var. Bazı ilaçlarsa kilo aldırabiliyor. Bu yüzden hasta özelinde hangi tedavi uygun mutlaka bireyselleştirilmeli tedavi. Tabii öncelikle aslında tip 1 diyabet ayrımı birinci basamakta yapılması lazım. Çünkü dediğimiz gibi onun tedavisi zaten direkt insülin
gerekli oluyor. Bunun dışında tedavide ben mutlaka kendi hastalarıma başlarken her hastam için hemoglobin A1C hedefi çok önemli. Çünkü siz hemoglobin A1C'yi uygun hedefte tuttuğunuz zaman hakikaten diyabete bağlı bütün hasarlar, göz problemleri, böbrek problemleri, kalp riski hepsini aslında sağlıklı insanla benzer noktaya getirebiliyorsunuz. Eğer yani tip 2 diyabet için eğer şeker ağızdan uygulanan şeker ilaçlarıyla kontrol altına alınamıyorsa o zaman insülin tedavisi bir seçenektir tabii ki. Burada insülinin avantajı nedir? Sınırsız etkinliğimiz var. Yani dozunu istediğiniz gibi arttırıp azaltabileceğiniz bir tedavi şekli. Ama bunun handikapları da var. Yani bir taraftan şekerde ciddi düşüklere yol açabilirsiniz. Bir miktar kilo alımına sebep olabilirsiniz. Dolayısıyla insülin kullanırken oldukça dikkat etmeli ve bu konusunda uzman bir hekim tarafından takip edilmeli. Yönetilmesi lazım. Hocam çok teşekkür ederiz. İyi ki geldiniz. Çok bilgilendirici Ağzınıza oldu. sağlık. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Evet, bugün 8'de Sağlık'taki misafirimiz endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları uzmanı doçent doktor Mahmut Muzaffer İlhan'ıydı. Kendisiyle diyabetin tanısından ve tedavi süreçlerinden bahsettik. 8'de Sağlık kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor.